Merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ekranda görmüş olduğunuz hırkamı çalışacağım. Mavimin rengi daha farklı bir mavi ama ışıktan böyle daha bir bebe mavisi duruyor arkadaşlar rengi. Ben bu renkte çalıştım. Sizler dilediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Hırkam 2 yaş için uygun. Aslında ben video girişini yapmıştım. Ama ben videomda bir hata yaptım bu videomda arkadaşlar. İlk ilik yerini açmayı unuttum. İlk ilik yerim 4 haroşa sırasından sonra açıyorum. Tabii ben bunu daha sonra farklı bir teknikle iğneyle açtım ilik yerimi. Ve sonra ki ilik yerleri de videoda çalıştığım bölüme denk gelmediği için ilik yeri açmayı anlatamadım. Bunun için bundan önceki son videomu yorum bölümüne sabitleyeceğim arkadaşlar linkini oradan bakın ilik yeri açmasına ya da siz nasıl alışıksanız o şekilde ilik yerlerinizi açınız. Yalnız örgünün ön yüzünden 15 haroşa sırası oluşturuyorum. Arka yüzünden gelirken ilik yerimi açıyorum. Şimdi hemen hırkamızın kol altından beden genişlik ölçüsünü alıyorum. 31 santim. Ve kol altından bileğe kadar kol ölçümüz 25 santim. Video içerisinde buradan ölçtüğüm zaman 28 santime tekabül etmişti. Ama şöyle dedim. Hırka biter. Kolu dikerim net bir ölçüyü verir bize. Evet, hırka bitti. Kolu diktik net bir ölçüyü verdi. Çünkü kolda 2 ilmek önden 2 ilmek arkadan koldan ilmek alarak artırdığımız için haliyle ikişer sıra zaten kol kısalmış oldu. Dikince de kendini topladı. Şimdi şöyle bilek genişliğimizde bakın 7 santim, bunun toplamı şu şekilde 14 santim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hırkamızın çalışmasına başlayalım. Şişim 3 numara. İpim Kartopu Babylon antipiyelik bir ip arkadaşlar. 100 gramı 250 metre. Şöyle renk numaralarını veriyorum. Color K502 lot 7016. Benimle aynı renkte örmek isterseniz. Şunu belirteyim. Benim de aynı renkte, benimle aynı marka iple örmek zorunda değilsiniz. Sizler farklı renkte çalışarak kız ve erkek çocuklar için çalışabilirsiniz. Elinizde böyle 3 adet ipiniz bulunsun arkadaşlar. Şu iki ipimi kenara alıyorum şöyle. Şimdi şişime 83 ilmek attım. 15 ilmek bir ön yaka. Şöyle ayraçlarla da ayırdım, işaretledim renkli ayraçlarla. 2 ilmek reglen ayrım ilmeğim. 11 ilmek kol ilmeklerim. 2 ilmek reglen ayrım ilmeğim. Hırkamın arka sırt bölümü 23 ilmek. 2 ilmek reglen ayrım ilmeğim. 11 ilmek kol, 2 ilmek reglen ayrım, 15 ilmek diğer yaka. Şöyle örgümün ön yüzünden 4 sıra haroşayı ördüm. 83 ilmeği attım şişime. İlmek ayrımlarımızı da yaptık. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Örgünün arka yüzünden bir sıra daha haroşa oluşturacağım. Şu mavi ayraca kadar. Mavi ayraçta yaka düşürme tekniğini çalışacağız. Şimdi ipim arkada. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Beni takip eden sevgili hanımlar, sürekli takipte olan hanımlarımız bilir. Haroşamı ben ters ilmeklerle oluşturuyorum. Şimdi örgünün arka yüzünden ters ilmeklerle bir sıra daha haroşa oluşturacağım. Arka yüzünden de 4 sıra haroşa elde etmiş olacağım.
Ben renkli ayraçlarla ayırdım ama sizlerin elinde bu şekilde iğneler yoksa renkli ipler takabilirsiniz ya da çatal iğneler takabilirsiniz. Benim söylemlerime dikkat ederseniz hani bu içeriği dikkatli izlerseniz aslında sizin renkli ip ve çatal iğne takmanıza bile gerek yok arkadaşlar. Ayracım düştü, hemen onu şişime takayım. Şimdi şu mor ayraca kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim ve mor ayraca geldim. Mor ayracımı da aldım şöyle şişime. Burada 15 ilmeğim var biliyorsunuz ön yakada. 2 ilmeği alıyorum. Burada kalıyor 13 ilmeğim. Şöyle 4-7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim arkada. Şu dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım bu şekilde. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Ayracımı aldım. Artırdım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. 2 ilmek düz. Bir doladım. Bu ayracımı da kenara aldım. 2 ilmek ters. Burada 11 ilmeğim vardı. Kol ilmeğim biliyorsunuz. Bakın 2 ilmek ters. Ördüm. Bir doladım. Artırdım. Şu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Eksilttim. 1 2 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Şöyle bakın. Ve sonra şu 2 ilmeğimin şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmek ters. Artırdım, eksilttim. 3 ilmek düz ördüm. Bakın eksilttim, artırdım. Şimdi bir doladım. Bu doladığım ilmeğim reglan artırım ilmeğim. Artırdım. 2 ilmek düz. Buradaki ayracımı da aldım. Hırkamın şu arkada model olacak arkadaşlar. Bir doladım. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmek ters. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm bakın. Şu 2 ilmeğin şöyle arkasından şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Şimdi burada bir doladım. 1 2 3 ilmek ters aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Sonra 3 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3. Daha sonra şu 2 ilmeğin şöyle arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 3 ilmek ters. Model aralarında 3 ilmek haroşa çalışacağım arkadaşlar. Ayracımı aldım. Bir doladım. Bu reglan artırım. 2 ilmek düz. Bu ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Reglan artırım ilmeğim. İpimi öne aldım. 1 2 ilmek ters. Kol ilmeğim burası. 11 ilmek var biliyorsunuz. Bir doladım. Model için olan artırım ilmeğim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Düz eksilttim. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Şu 2 ilmeğimin arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. 1 2 ilmek ters. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım, artırdım. Bu reglan artırım. 2 ilmek düz. Reglan ilmeğimi ördüm. Ayracımı kenara aldım.
Bir doladım, artırdım. Burada 15 ilmeğim var. Ön yakada 2 ilmek düz ördüm. 13 ilmek kaldı. 13 ilmeğin 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmeklerim ters. Bakın, dönmüş olduğum ilmeği aldım. Şöyle bir sıkılaştırdım. Orada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Ajur ilmeklerim, reglan artırım ilmeğim, kol ilmeklerim. Örgünün arka yüzünden hepsi ters ilmeklerle örülüyor. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Diğer yakadaki şuradaki kısa satır ilmeklerine kadar. Örgümü ilerlettim. Kısa satır ilmeklerime geldim. 13 ilmeğim vardı burada. 2 ilmek aldım ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim arkada. Dönmüş olduğum ilmeği örmeden aldım. Şöyle ilmeğimi bir sıkılaştırıyorum. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Reglan artırım ilmeğime kadar ördüm. Bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. Burada bir doladım. 1 2 3 ilmek ters. Şu bir ilmeğim düz. Ajur ilmeğim. Burada bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın. Bir ilmek düz ördüm. Şu 2 ilmeğin arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Şu şekilde. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bakın, koldaki modelimiz. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmek ters. Kol ilmeklerim 11 ilmek olduğu için 2 ilmek tersle başladım. Bir sıra sonra ajur ilmeğimi ters olarak ördüm. O 3 ilmeği tamamladım. Bir doladım, artırdım. 2 ilmek reglan ilmeğim düz. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 2 3. Hırkamızın arka sırt bölümü. Ajur ilmeğim düz. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Düz. Bir ilmek düz ördüm. Şu 2 ilmeği şöyle şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz ördüm. 1 2 3 ilmek ters. Sonra bir ilmek ajur ilmeğim düz. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım ve bir ilmek düz ördüm. Şu 2 ilmeğimin arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Yönü değişmiş oldu ilmeğimizin. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. İpimi ön aldım. 1 2 3 ilmek ters haroşa. Şu düz ilmeğim, ajur ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım, artırdım. 1 2 ilmek reglen artırım ilmeğim düz. Şimdi bir doladım. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. Burası koldaki modelimiz. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek düz ördüm. Şu 2 ilmeğimi esnettim. Biraz arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmek ters. Ajur ilmeğim de ters. Burası reglan artırım ilmeğim. Bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Ve bir doladım. Düz ilmeklerle kısa satır ilmeğime geldim. Burada
3, 6, 9, 12, 13 ilmeğim var. 2 ilmeğimi ördüm. Kaldı 11 ilmeğim ve örgümün arka yüzünü döndürdüm. Örgümün arka yüzünden kısa satır ilmeğimin dönüşünden diğer kısa satır ilmeğime kadar, bu yakaya kadar gördüğüm tüm ilmeklerim ters. Bakın, dönmüş olduğum ilmeği aldım, bir sıkılaştırdım ve gördüğüm tüm ilmekleri ters örerek diğer yakadaki kısa satır ilmeğine geliyorum. Örgümü ilerlettim. Yaka düşürme ilmeklerime geldim. Burada 4, 8, 11 ilmeğim vardı değil mi? 2 ilmek aldım. Burada kaldı 9 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi sıkılaştırdım. Ajur ilmeğime kadar düz ilmeğimle devam ediyorum. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. Bakın, reglan artırım ilmeğim. Bir ilmek düz ve bir ilmek daha. Bir doladım. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 2 ilmek düz. 1, 2 ilmek düz. Bir doladım. Şu 2 ilmeğin, bakın şöyle, şu şekilde şişimi arkadan taktım. Yönünü değiştirdim. Arkada bir ilmek var. Diğer şişime taktım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. 2 ilmek düz. Ve 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Burası haroşa ilerliyor arkadaşlar. Bir ilmek düz. Bir doladım. Ajur ilmeğim 2 ilmek kendini bariz belli ediyor. 2 ilmek. Bir doladım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Burada artık ilmekler artıyor. Ve 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Hırkanın arka sırt bölümü. 2 ilmek düz. Bir doladım. Şu 2 ilmeğin şişimi arkadan taktım. Yönünü değiştirdim. Arkada bir ilmek düz var. Şişime taktım, bakın. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmek düz. İpimi öne aldım. 3 ilmek ters. Sonra 2 ilmek düz. Bir doladım, artırdım. Şu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Arkada da bir ilmeğim var, bakın. Diğer şişime taktım. Bu 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. 2 ilmek düz. Sonra 3 ilmek ters. 1, 2, 3 ve 2 ilmek düz. Artık kenarlardaki düz ilmeklerimiz artıyor. Şimdi bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğin, bu 2 ilmek bakın bariz kendini belli eder, düz. Bir doladım. Bir ilmek düz. İpimi öne aldım. 1, 2, 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1, 2, burası kol, bakın. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Diğer şişime taktım. Arkada da bir ilmek var. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1, 2 ilmek düz. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. Bir doladım. Reglen artırım ilmeğim 2 ilmek düz. Bir doladım. Yaka düşürme ilmeklerime kadar geliyorum. Burada 3, 6, 9, 11 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi aldım. 9 ilmeğim kaldı. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde şu dönmüş olduğum ilmekten itibaren bu ilmeğimi bakın örmeden aldım, sıkılaştırdım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Diğer yaka düşürme
ilmeklerine kadar gördüğüm tüm ilmeklerim ters. Örgümü ilerlettim. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 9 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi bıraktım. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Şimdi bir model bitti. İkinci modele hazırlık yapacağız. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeğim arada düz gidecek arkadaşlar. Model çalışacağım çünkü. Yani şu haroşa ilmekler yaka ilmekleriyle karışmasın diye şurada bir ilmek, şu dönmüş olduğum ilmeğim düz. Bak bunu dikkate alalım. Sonra 3 ilmek ters. Bakın. 1 2 3. 3 ilmek ters değil mi? 1 2 3 4 5 6 7. Bakın burada 7 ilmek düz. İlmek arttıkça bu modelin haroşa kısmı tamamlanacak. Bir doladım, artırdım, 2 ilmek reglan ilmeğimi düz çalıştım. Bir doladım, artırdım. 1 2 ilmek kolda düz ilmeğim oluştu. Şimdi 3 ilmek ters. 1 2 3. Sonra 7 ilmek düz. Pardon, evet düz. 1 2 3 4 5 6 7. Orayı bir anlık şaşırdım ilmeği. 7 ilmek düz. İpim ön aldım. 2 ilmek ters. Her model bitiminde böyle 2 sıra modelimiz bir kendini dinlendirecek arkadaşlar. Arada böyle bize bir kolaylık veriyor. Örgünün ön yüzünden bu ilmekler düz, arka yüzünden ters olacak. Daha sonra 1 2 ilmek düz, 2 ilmek reglan artırım ilmeğim, bakın. 1 ilmek dolayarak artırdım, 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi ördüm. 1 ilmek artırdım ve düz ilmeklerimi ördüm. Burada 3 ilmek oldu. Şimdi 3 ilmek ters. 1 2 3. Robayı bakın tamamen model çalıştığımız için koldan itibaren hırkanın arka sırt bölümünden de 2 model etek ucuna kadar inecek. Şöyle biraz karışık gelebilir ama lütfen elime ve söylemlerime çok dikkat edelim. 3 ters ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz. Sonra 3 ilmek ters. 1 2 3. Bakın reglan artırım ilmeğim şurası. Buradan sonrası bakın şurası model çalışma. 3 ilmek ters, 7 ilmek düz, 3 ilmek ters, 7 ilmek düz, 3 ilmek ters. Şu 3 düz ilmeğim artık düz ilmeklerime ait. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. Bir doladım. 1 2 ilmek. Bir doladım. 1 2 ilmek düz. Şu 2 ilmeğim reglan artırım ilmeğim. 3 ilmek ters. 3 ilmek ters ilmeğimden sonra 7 ilmek düz. Burası kol modelimiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 3 ilmek ters. 1 2 3. 2 ilmek düz. 1 2. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. 2 ilmek düz ve bir doladım. Şöyle şuradan bir bakıyorum. Kenarda 4 ilmek kalana kadar düz öreceğim. Şöyle 3 6 7 ilmek ön pat ilmeğime ait. 2 4 ilmek,
3, 6, 7 ilmek düz örüyorum. 1 doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi düz ördüm. 1, 2, burada yaka düşürme tekniğimiz son arkadaşlar. 3, bakın 11, 3, 6, 9 ilmeğim vardı pardon. 2 ilmek ters aldım. 1 ilmek yaka düşürmeden ters ve 1 ilmek düz. Sonra 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Şimdi haroşa ön pat ilmeğimin dibinden şöyle 1 ilmek düz ilmek ilerletiyorum ki şuradaki haroşa ilmeklerimle karışmasın diye. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeği baştaki ilmeği örmeden aldım. İpimi öne aldım. Örgümün arka yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerim ters. Hırkamızın modelindeki kolaylık da bu arkadaşlar. Haroşayı da benim gibi ters örerseniz hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İkinci modeli çalışacağız. İlk modelde hemen direkt modelden başladım. Burada arada örgünün ön yüzünden bir sıra düz, arka yüzünden bir sıra ters ördük geldik. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. 1 ilmek arada düz ilmeğimi götürüyorum. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 1 doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Bakın şöyle içerisinden bir düz ilmek aldım. 1 doladım. Şu ajur ilmeğimi ters alıyorum burada. Öyle denk geliyor çünkü. 1 doladım. 2 ilmek reglan ilmeğim düz. 1 doladım. Artırdım. 3 ilmek düz. Hani ilmekler arttıkça düz ilmeklerimiz artıyor. 3 ilmek düz ilmeğimden sonra 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Şimdi burada 3 ilmek ters ilmeğimden sonra bir doluyorum, artırıyorum. 2 ilmek düz ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Şu 2 ilmeğimi biraz esnettim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir ilmek aldım düz olarak. Buradaki 7 ilmeğim 5 ilmeğime düştü. Bir doladım, artırdım ve 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir doladım. Bakın reglan artırım ilmeğim 2 ilmekle kendini belli ediyor, sabit. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. Bir doladım, artırdım. Düz ilmeklerimle devam ediyorum. Haroşa ilmeğime kadar, bakın şu 3 ters ilmeğim arada haroşa gidiyor. 3 ilmek ters. Hani burada saymaya, ilmek saymaya artık gerek var mı? Bilmiyorum. Çünkü düz ilmekler artıyor. Şimdi bir doluyorum, artırıyorum. Hırkamızın arka sırt bölümünde 2 model inecek aşağıya dedim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi biraz esnettim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 7 ilmeği 5 ilmeğe düşürdüm. Bir doladım, artırdım. 3 ilmek ters. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz.
1 2 3 ilmek yine düz ördüm. 2 ilmeğimi şöyle biraz esnettim. Şişim arkasından taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. İlmek yönü düzeldi. Bir doladım, artırdım. 3 ilmek ters ilmeğimi, yani haroşa ilmeğimi örüyorum. Bu 3 ilmeğim haroşa, dikkat ederseniz bakın şöyle. Sonra düz ilmeklerimi örüyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim. Bir doladım, artırdım. Artırdığım ilmeğimden sonra 3 ilmek ters. 1 2 3. Sonra 3 ilmek düz. 1 2 3. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. 1 2 ilmek düz. Şimdi hemen şuraya bakıyorum. Çünkü daha önce ben bunu hiç hani örüp tasarlamadım. İlk defa örüyorum böyle tasarlayıp hırkamı. Bir artırıyorum. Bir ters. Evet. Şimdi bir doladım, artırdım. Şu ajur ilmeğim ters. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz. 3 ilmek düz. 1 2 3. Şu 2 ilmeği biraz esnettim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. 3 ilmek ters haroşa ilmeği. Bir ilmek düz. Sonra 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa örüyorum. Tekrar ediyorum. Bu aradaki bir düz ilmeğimi şu haroşayla, modeldeki haroşayla ön pat ilmekteki haroşam karışmasın diye götürüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum ve ipimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örerek örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters ilmeğim haroşa yani. Bir ilmek ajur ilmeğim düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. Şu 2 ilmeğimi biraz esnettim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 5 ilmeğim 3 ilmeğe düştü. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bu sefer yine şu ajur ilmeğimi de ters alacağım. 2. Hani burası 3 ilmek olana kadar bu ajur ilmeğimi ters öreceğim. Bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim düz. Bir doladım, artırdım. Düz ilmeklerimi ördüm. 3 ilmek ters ilmeğim. Yani artık burada ilmek saymaya gerek duymuyorum. Şu haroşa ilmeğine kadar düz örüyoruz. Bir ilmek ajur ilmeğim düz. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz. Şöyle modele bakalım. Ve bir ilmek düz ördüm. 5 ilmekti. Bu 5 ilmeği 3 ilmeğe düşürüyorum. 2 ilmeği şöyle arkasından şişimi taktım. Bir ilmek aldım. Bir doladım. Buradaki ajur ilmeğim düz. İpimi öne aldım. 3 ilmek haroşa ilmeğim ters. 3 ilmek ters ilmeğimden sonra düz ilmeğimi ördüm. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 2 ilmek düz. Bir doladım. Bakın artık burada düz ilmeğimi saymıyorum. Modele kadar, haroşaya kadar geliyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum ve haroşa ilmeğime geldim. İpimi öne aldım. 3 ilmek ters ilmek haroşa oluşturdum. Bir ilmek ajur ilmeğim düz. Tekrar
Şöyle modele bakalım hırkanın arka sırt bölümünde. Bir doladım, 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi şöyle esnettim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım, bir ilmek düz ve 3 ilmek ters aradaki haroşa kısım. Ajur ilmeğim düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz aldım. Bak o şu şekilde. Ajur ilmeğim düz diyorum ya, şu bir ilmek ajur. Bakın burada. Şu da o arkadaşlar. Aynen. Sonra bir ilmek düz. 2 ilmeğimi esnettim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım, artırdım, bir ilmek düz ve 3 ilmek ters ilmeğimi ördüm haroşa. Reglen artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum ve reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım, 2 ilmek reglen artırım ilmeğim, bir doladım, modele kadar düz ilmek ördüm. Kol modeli burası. İpim önde, 3 ilmek ters, bir ilmek bu ajur ilmeğim düz, bir doladım, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmek aldım, bir artırdım, bir eksilttim, bir ilmek düz ördüm, 2 ilmeğimin şöyle şişe arkadan taktım, içerisinden bir düz ilmek aldım, bir doladım, bu ajur ilmeğim de düz, doladığım ilmeklerim, artırdığım ilmeklerim ve 3 ilmek ters. Daha sonra düz ilmeklerle reglen artırım ilmeğime geldim, bir doladım, 2 ilmek reglen artırım ilmeğim, bir doladım, şu ajur ilmeğimi ters örüyorum, bir ilmek daha ters, bir ilmek düz, bir doladım, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, bir ilmek düz ördüm, yine şu 2 ilmeğimi arkadan şişimi taktım, içerisinden bir düz ilmek aldım, bir doladım, bir ilmek düz, ipimi öne alıyorum, 2 ilmek, pardon, 3 ilmek ters, ajur ilmeğim düz. Burada bir ilmek düz ilmeğim sabit gidiyor ve 7 ilmek ön pat ilmeğim ters. Hırkamızın ön sırasında model çalışmamız olduğu için baştan sona tamamen anlatıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm, geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Bu roba biraz uzun sürecek arkadaşlar. Şu yakada bir model daha çalışmamız gerekiyor, netleştirebilmemiz açısından. Şimdi 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm haroş olarak. Daha sonra arada sabit bir ilmek düz ilmeğimi ördüm ve 3 ilmek haroşa çalışıyorum tekrar şöyle ters olarak. Ve 2 ilmek düz. 1 2 bir doladım, artık model kapanıyor. Şimdi şu yaka düşürmeden buradaki modelden pek bir şey anlaşılmıyor ama ilerledikçe bura tam anlayacaksınız. Şunun gibi olacak, bakın şuradaki gibi. Bir doladım. Bakın şu 2 ilmeği şu şekilde yönünü değiştirdim. Bir ilmeğim arkada, ilmeğimi diğer şişime taktım. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım, modeli kapattım. Bir doladım, bir 2 ilmek düz, doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim, ipimi ön aldım, 1 2 3 ilmeğim ters. Modeli tamamladım artık, bakın tam olarak. Bir doladım, 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Sonra bir doladım, şu ters ilmeklerime kadar, haroşa ilmeklerime kadar düz örüyorum.
Burası reglen artırım ilmeklerim. Bakın şu ajur ilmeklerim. Reglen artırım ilmeklerim. İpim ön aldım. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 2. Bir doladım. Bakın şu 2 ilmeğin şöyle şişim arkadan taktım. Yönünü değiştirdim. Burada 1 ilmek düz. Tekrar bu şişime taktım. 2 ilmek bu. Bir de arkada 3. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmek düz. İpimi öne aldım. 3 ilmek ters ve sonra ajur ilmeğime kadar düz ilmeğim. Burası kol için olan ilmeklerim ve modelim şöyle. Hırkanın arka sırt bölümüne geliyorum. Bir doladım. 2 ilmek düz. Bir doladım. 3 ilmek haroşa ilmeklerime kadar düz ördüm. Ve 3 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Haroşa ilmeğimi. Sonra 3 ilmek 2 ilmek düz. 1 2 bir doladım. Şu 2 ilmeğimin bakın şişim arkadan taktım. Yönünü değiştirdim. Bir ilmek de arkada diğer şişime taktım. Üçünün içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Artırdım, eksilttim, artırdım, doladım. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Hırkamın arka sırt bölümünde bir modeli. Bakın çalıştım. Şu ikinci modelimiz. 1 2. Bir doladım. Şu 2 ilmeğin arkadan şişimi taktım. Yönünü değiştirdim. Diğer şişime taktım. Ve toplamda 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Artırdım, eksilttim, doladım, artırdım. 2 ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters. Sonra reglan artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. 2 ilmek düz. Bir doladım. 3 ilmek ters ilmeğime kadar düz örüyorum. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Burası kol bölümü ve koldaki modeli. Bir doladım. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Şişime taktım. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. 2 ilmek düz. Arkadaşlar 3 ilmek ters, bakın kelime tekrarı oluyor. Hani dersiniz ki ne kadar çok aynı kelimeyi tekrarlıyor, ama sıra başından sıra sonuna kadar tek tek anlatıyor. Düz ilmeklerimle reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim, bir doladım. Bakın yaka bölümündeyim. 3 ilmek ters. 1 2 3. Yakada da artık bu modeli tamam ettik. 2 ilmek düz. Bir doladım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve bir doladım. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek sabit düz ilmeğim burada. 7 ilmek haroşa ilmeğim ve modelimin arasında ve 7 ilmek haroşa ilmeğim. Sıra sonuna geldim. Bakın bu şekilde. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters ördüm, geldim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Modelimi tamamladım arkadaşlar bu arada. Onu hemen belirteyim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters.
Bakın model tamamlandı. Şimdi şu ilk modelin bittiği zaman örgünün ön yüzünden bir ilmek düz, arka yüzünden bir ilmek ters örmüştük. Hemen onu şöyle kısa bir anlatım yapayım. 3 ilmek tersten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra 3 ilmek ters. Ve bir ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim düz. Bir doladım. Düz ilmeklerle 3 ilmek ters ilmeğime kadar geldim. 3 ilmek ters ördüm. Bakın kol modeli burası. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz. 3 ilmek ters. Ve sonra reglen artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Bir doladım, 2 ilmek reglen artırım ilmeğim düz. Bir doladım, modele kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Hırkamın arka sırt bölümünde. Şimdi burada anlatabileceğim hiç farklı bir şey yok. Bu yakada nasıl çalıştıysam diğer yakada da aynı şekilde çalışıyorum. Reglen artırım ilmeğimden sonra bir ilmek düz, sonra modeline gerektiriyorsa ters ilmeğim ters, düz ilmeğim düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışalım. Roba artırımları da bu kolda nasıl çalıştıysak diğer kolda da aynı şekilde çalışıyorum. Hırkanın arka sırt bölümü yine model bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi örgünün ön yüzünden tamamlıyorum sıramı. Sonra örgünün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum ve üçüncü modeli yine beraber çalışıyoruz. İlk iki modelimiz tamamlandı. Örgünün ön yüzünden sıramı tamamladım. Arka yüzünden de ördüm geldim. Baştaki ilmeği örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ve buradaki sabit bir düz ilmeğimi ördüm. 3 ilmek ters. Modelde burası haroşa biliyorsunuz. Şimdi bir doladım. Burada 7 ilmeğim var. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Burada da eksilttim. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin şöyle arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 3 ilmek ters. 7 ilmek burada 5 ilmeğe düştü. 2 ilmek düz. Bir doladım, artırdım. 2 ilmek reglan ilmeğim düz. Şimdi bu yakadaki çalıştığım gibi diğer yakada da çalışıyorum. Reglen artırım ilmeğim sabit belli. Modelimizin artık mantığını anladık. Ajur ilmeklerimiz arttıkça kenardaki düz ilmeklerimiz artıyor. Burada da bakın reglen artırım ilmeklerimizin kenarı ajur ilmekler arttıkça düz ilmekler arttı. Hırkanın arka sırt bölümü. Keza burada da yine aynı model tekrarı. 1 2 model çalıştık. 3. modele geçiyoruz. Kenardaki düz ilmeklerimiz arttı. Kol yine aynı. Yakayı da dediğim gibi burada nasıl çalıştıysak burada da aynı şekilde çalışıyoruz. Şimdi ben yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Yakada da artık şuradaki düz ilmeklerimiz artıyor. Şöyle bakın. Burada gördüğünüz gibi şöyle 3 ilmek ters, 1 2 3 ilmek düz oldu. Ben yeterli bir ölçüye gelene kadar örüp geliyorum arkadaşlar. 22 artırım yaparım. Sonra hırkamızın kol ve
beden ayrımını beraber çalışalım. Robamı yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm, geldim 22 artırım yaptım arkadaşlar. Yani şu şekilde 22 ajro çalıştım. Şöyle bakalım. Şimdi hırkamızın kol ayrımını çalışacağız. Önce kolları öreceğim, daha sonra bedeni öreceğim. Daha kolay olur. Beden dikişsiz olduğu için kolları da önce örmek daha kolay olur. Hırkam 2 yaş için olacak inşallah Allah'ın izniyle. Yalnız ben bir hata yaptım. Onu hemen sizinle paylaşayım. İlik yerini açmayı anlatmayı unuttum arkadaşlar. Daha doğrusu açmamışım da. Ben sonra bunu video dışı arasında farklı bir teknikle açtım. Hani şuralarda bir yerde fark ettim. Video dışında bu ilik yerimizde denk geldiği için bunu da açtım. Siz nasıl alışıksanız o şekilde ilik yerinizi çalışınız arkadaşlar. Şimdi hemen ilk kol çalışmasına geçelim. Bir videoda hırkayı bitirmek istiyorum. Çünkü modele robada aşinayız. Kolda, yakada, arkada. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Bakın şöyle ilik aralıkları örgümün ön yüzünden 15 haroşa sırası olacak. Arka yüzünden gelirken ilik yerini açacağım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi burada farklı bir model çalışılmayacağı için ilmek sayıları vermiyorum. Sadece şöyle bakın. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimin bir ilmeği ön yakada, bir ilmeği kolda kalacak. Sabit bir düz ilmeğimi ördüm. 3 ilmek ters ördüm. Modelin son sırasındayız burada. 2 ilmek düz. Dediğim gibi modele aşinayız. Burada ayrıntılı anlatmaya hani gerek duymuyorum. Bir artırdım dolayarak. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Ve 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım, artırdım, 2 ilmek düz. Hani buradaki çalıştığımız gibi arkadaşlar bakın 3. ajur son sırası modelimizin. Sonra 3 ilmek ters düz ilmeklerimle reglen artırım ilmeğime kadar ilerliyorum. Ajur ilmeğimi ördüm. Kol altında kasma olmasın diye ben burada bir sefer daha artırıyorum. Ve bu yaka ilmeğimde kalıyor. Şimdi buraya şöyle bir ayraç takayım. Kol ilmeklerine geçiyorum. Şu bir ilmek reglan ilmeğim kolumuza ait. Burada yine bir ilmek artırıyorum. Kolda kasma olmasın diye. Bu bir ilmeği hani fazladan artırıyorum arkadaşlar. Kol altında bir kasma olmasını istemiyorum. Kolun model yerine kadar geldim. Üç ilmek ters, 2 ilmek düz. Son sırası burada modelimizin. Şöyle 2 ilmeğin arkasından şişimi taktım. Toplamda 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, bir doladım. Yine 2 ilmek ters. Hani burada da bakın artırma işlemimi yaptım. Pardon, 2 ilmek düz ve 3 ilmek ters.
Buraya kadar ördüysek zaten modeli biliyoruz arkadaşlar. Burada sadece kol ilmeklerini ayıracağız. Anlatmak istediğim o. Reglan artırım ilmeğime geldim. Burada bir sefer daha artırıyorum. Dediğim gibi kol altında kasma olmasını istemediğim için artırdım. Bir ilmek ördüm. Burada bir ilmek de şu şekilde artırıyorum. Ve dönüşte burada da bir ilmek artıracağım. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Misinalı şiş kullandığım için ilmeklerimi çıkarmak istemiyorum. Şimdi ben burada renkli bir ip takarım. Tekrar ilmek çıkarıp takmak istemiyorum. Örgümün arka tarafında artırmış olduğum bu bir ilmeğimi tabii ki şöyle örerek alıyorum. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Biliyorsunuz modelimiz örgünün arka yüzünden tamamen ters ilmeklerle ilerliyor. Beraber bu sırayı da yapalım. Örgünün arka tarafından ters ilmeklerle. Şimdi kol ayrımına kadar gelelim. Burada ayraç takmadım. Çünkü burada ne yaptık? Artırım işlemini yaptık ya. Bakın belirli ilmeğimiz. Ayracı takmadım. Ayraca kadar beraber örelim. Evet, ayraca kadar geldim. Burada mor ayraca kadar. Burada da artık ayracı çıkarıyorum. Bir ilmek de burada artırıyorum. Toplamda 2 ilmek artırmış oldum kol ilmeklerinde. Artırdığım ilmeğimi ördüm. Ve düz ilmeklerle devam ediyorum modele kadar. Bu sıra zaten modelde bir işlem yapılmayacak. Sadece ters ilmeğimiz ters, düz ilmeğimiz düz şeklinde öreceğiz. Bu ters ilmeklerin biliyorsunuz ki haroşa. Burayı hızlı geçiyorum biraz. 3 ilmek ters ilmeğime geldim. Ve 7 ilmek düz ilmeğimi öreceğim. İlmeğim çıktı. Onu bir düzelteyim. Evet, 7 ilmek düz ilmeğimi örüyorum modeldeki. Ve 3 ilmek haroşa. Ve kol ilmeklerimin sıra sonuna kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Kol ilmeklerimde bakın sıra sonuna geldim. Şu bir ilmeğim arttırmış olduğum ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Şöyle ipimi arkaya alıyorum. Kenarı tırtıklı yapacağım. Dikişte bana bir kolaylık sağlasın diye. İlmeğimi örmeden alıyorum. Ve örgünün arka tarafından gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Hırkamın kol bölümünde şu kol ilmeklerindeki sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden.
Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim önde, bakın. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Burada bir hani tırtık oluşsun istedim. Dikişte bunun bana çok faydası olacak. Onu da anlatacağım. Artık artırma yapmıyorum. 2 ilmek kolun bir tarafından, 2 ilmek de bir tarafından yeterli arkadaşlar. Toplamda kaç ilmek kol ilmeğimiz oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi toplam ilmek sayısını sizlere hemen bir vereyim. Burada model çalışmadan 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61 ilmek kol ilmeklerimiz oldu. Burada 2 ilmek artırınca. 2 buradan, 2 de buradan artırdık. Toplamda 4 ilmeğimiz arttı. Şimdi 3 ilmek haroşamızı örüyoruz. Hani kolun şöyle model kısmına geldik. Şöyle bir göstereyim. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar modele başlıyoruz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğin şöyle arkasından şişimi taktım. İçerisine bir düz ilmek aldım. 7 ilmek 5 ilmeğe düştü. Bir doladım. 3 ilmek haroşamı örüyorum ters. Ve düz ilmeklerimle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Şimdi arkadaşlar buradaki misinalı şişim kalsın. Ben burada normal şişi takayım kola. Hani ilmek çıkarmakla uğraşmayayım. Misinalı şişim 3 numaraydı. Burada da bakın yine 3 numara. Yani 3 milim bir şiş takacağım. Örgümün arka tarafındayım. İpimi arkaya aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve öne aldım tekrar. Şimdi örgünün arka yüzünden de beraber örelim. Sıra sonuna kadar beraber örelim de arkadaşlar. Hiç bak ara vermeden örüyorum. Videomu duraklatmadan. Ve sıra sonuna geldim. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu şekilde. Evet, normal şişime geçtim. Misinali şişim hırkamın beden bölümünde kaldı arkadaşlar. Şimdi ben bir miktar örüp geliyorum. Modeli biliyoruz. Biraz örüp geleyim. Sonra her iki taraftan da birer ilmek eksilteceğiz. Kolda bir miktar ördüm geldim. Şöyle bakın arkadaşlar, şu şekilde. Şöyle de sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tırtık. Bu 7 tırtığımız 14 sıra.
ve bir sırada arkadan ördüm geldim 15 sıra. Bu şekilde de sayabiliriz ama şu artırmadan sonra. Yalnız ben her zaman şöyle bir santimetre olarak ölçüyorum. Bu benim daha kolayıma geliyor. Siz de nasıl alışıksanız öyle yapabilirsiniz. 4 santim. Şu artırmadan sonra 20 artırım. Kola kadar artırdım. Daha sonra bir artırım da kolda artırdım biliyorsunuz. Bundan sonra 4 santim ördüm. Şimdi eksiltme işlemini çalışacağız kolda. Şöyle ipimi öne aldım. Mezromu kenara alayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Eksiltiyorum. Daha sonra düz ilmeklerle model bölümüne kadar devam ediyorum. Kolun kolumuzun modeli biliyorsunuz. Şöyle yakadan başladı. Kol ağzına kadar gidecek. Model bölümüne geldim. Şimdi 3 ilmek burada haroşa örüyorum. Ters. Bir ilmek düz, bir ilmek daha düz. Bir doladım. İki ilmeğin yönünü değiştirdim. Toplamda 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Burada ayrıntılı bir anlatım yapmıyorum. Modelimizi çalıştık. Sadece kol kesimini anlatacağım. Şimdi sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar beraber örelim. Kol ilmeklerimizi ama şurada hata yaptım. Hemen düzelttim. Ve sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Şöyle şu 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Şişim arkadan takıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve kenar ilmeğimi de ördüm. Burada yönünü değiştirme sebebim her iki tarafta şöyle ilmekler içe baksın diye arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim. Burada da eksiltme işlemimizi yaptık. Şimdi örgünün arka yüzünden de tüm ilmekleri ters örüp geleceğim. Bu şekilde ilerletelim örgümüzü. Kolu öreyim kol ağzına kadar. Tekrar kol ağzındaki haroşa kısmını beraber çalışırız. Belirli aralıklarla eksiltme işlemini yapacağım. Tabii ki oraya geldiğim zaman yine sizlere kaç santimde bir eksiltme işlemi yaptım. Bilgi vereceğim. Elimde kaç ilmek kaldı o bilgiyi de vereceğim. Şimdi ben oraya kadar örüp geliyorum. Kolu yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. Son modelimi bitirdim. Son modelin şimdi önünden bir sıra düz, arkadan da bir sıra ters örüp beraber geleceğiz arkadaşlar. Dilerseniz şöyle bir bakalım. Model sayarak da ölçümüzü ayarlayabiliriz. Yaka haroşasından sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 model ördüm. Şu şekilde eksiltmelerimi de hemen göstereyim. Düz örgü kıvrıldığı için şöyle arka yüzünden bakın arkadaşlar. İlk eksiltmeyi zaten size anlatmıştım. Belirli bir miktar. Daha sonra yine bununla aynı bir miktarda ördüm. İkinci, sonraki 4 eksiltmem daha kısa aralıklarla bakın. Bunları daha kısa aralıklarla yaptım. Sizler de bu şekilde çalışabilirsiniz. Toplamda 6 sefer kolun her iki tarafından. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek eksilttim toplamda. Bir yumak ipim de tam bitti. Bakın ikinci yumağı bağladım. Şimdi örgünün ön yüzünden devam edelim. 49 ilmekte ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bakın bu bir, sayalım isterseniz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Burada ilmekler gördüğümüz şekilde örüyoruz. 19, 20, 21. Hani haroşa ilmeğimi haroşa örüyorum. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Şu düğümüm arkada kalsın arkadaşlar. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve son ilmeğim 49. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün arka yüzünden 10 ilmek eksilteceğim arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Hemen 2 ilmek şuradan eksiltiyorum. Bak. 1 2 ilmek ördüm. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden aldım. 2. Toplamda 10 ilmek eksiltmemiz gerekiyor ama bunu şöyle düzgün bir şekilde yaymalıyız arkadaşlar. Hani şuraya kadar örüp buradan eksiltmek yok. Kola düzgün bir şekilde yayacağım. 2. Şurada hemen 3 ilmek örüyorum. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden aldım. 3. Bakın 3 ilmek eksilttim. Şöyle 2 ilmek ördüm. 4. Bakın 4 ilmeğimi eksilttim. Şurada 3 ilmek ördüm. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden aldım. 5. Bu şekilde 2 ya da 3 ilmek örerek aralarda eksiltiyoruz. 6. eksiltmemi yaptım. Böyle ayarlayın arkadaşlar. 7. eksiltmeyi yaptım. Şurada yine ipimin katını almışım. Düzeltiyorum. Sonra burada bakın 8. Bir ilmek daha örüyorum. 8. eksiltmemi yaptım. Şöyle 4 ilmek ördüm. 9. 3 ilmek örüyorum. Yine kenardan 2 ilmek eksilttim. 10. Toplamda 10 ilmek eksilttim. Belirli aralıklarla 2 ilmek, 3 ilmek, 4 ilmek aralıklarla eksilterek 9 ilmeğimi eksilttim. 2 ilmek içerisinden 1 ilmek alarak. Şimdi haroşa kısmına geçiyoruz kolumuzun. İpim önde. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Haroşayı biliyorsunuz ben ters ilmeklerle örüyorum. Ve ters ilmeklerle haroşa kısmına geçtik. 39 ilmek kaldı. 49 ilmekten. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna geldim. Örgünün ön yüzünden bir sıra haroşa dişi oluşturdum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bu şişim de elime takılıyor. Misinalı şişi çıkarmamıştım. Örgümün arka yüzünde ipimi aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünden de haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Şöyle bakın arkadaşlar örgünün ön yüzünden. Bu şekilde 5 diş haroşa dişi oluşturup geliyorum örgümün ön yüzünde. 5 diş haroşayı oluşturdum. Geldim kol ağzında.
Şimdi ilmeklerimizi kapatalım. Tığı da kapatacağım arkadaşlar. Biraz daha pratik olduğu için şu iki ilmeğin içerisinde bakın bir ilmek aldım. Bir şişteki bir ilmeğimi alarak bu şekilde tığ ile kapatıyorum. Sizler nasıl alışıksanız o şekilde. Örgüyü nasıl ördüysek ilmeklerimizi aynı şekilde kapatalım. Örgümüz sıkı ise sıkı, gevşekse gevşek, normalse normal. Çok sıkıp da kol ağzını kasmayalım arkadaşlar. Hızlı geçiyorum. Artık tabii ki yelek ve hırka örmeye kadar örgüde geldiysek örgüyü kapatmayı da biliyoruz. O yüzden birazcık daha böyle hızlı geçiyorum sıra sonuna kadar. Kol ilmeklerimi kapattım bakın bu şekilde. Bir zincirle sabitledim. Biraz ip mesafesi bırakarak ipimi kesiyorum. Kolu dikerken bu ip bana gerek olacak arkadaşlar. Tekrar ip takıp buraya düğüm yapmak istemiyorum. Şöyle kola da bakıyoruz. Kol ölçümüzü alalım. Bakın direkt omuzdan bilek ölçüsüne kadar, bitişe kadar alıyorum. ...37 santim bakın. Omuzdan bitişe kadar 4 diş haroşayı saymadan alıyorum. 37 santim kol. Şimdi bir de nasıl ölçüyoruz arkadaşlar? Kol altından. Yalnız hırkamız bitecek. Diktiği zaman net bir ölçüyü verecek. Bu tahmini bir ölçü olur. Kol altından alıyorum. Bakın şöyle. Kol ucundan kol altı. Burası da 28 santim. Tekrar ediyorum. Hırka biter. Kolu dikeriz. Net bir ölçüyü verir bize. Şimdi devam ediyoruz. Bu kolu bırakıyoruz. Biliyorsunuz misinalı şişi çıkarmadım. Şöyle alıyorum. Buradan devam ediyorum. Arka hırkanın arka sırt bölümüne. Şöyle ipimi bir zincirle sabitledim. Şimdi bakın buradan şöyle tığla daha kolay alacağım. Bu sabitlediğimi bu bir ilmeğimden alıyorum. Şimdi hırkanın bu ön yakada son bir sefer daha artırmıştık ajur olarak. Burada doladım. Şöyle artırdım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Tabii ki daha sonra kolu dikerken bu ipi de böyle arada dikeriz. Bakın burada sabitlediğim için ilmek çıkmadı. Örgünün bu püf noktalarına çok dikkat edelim. Modeli biliyoruz, artık modeli anlatmıyorum. Model bölümüne geldim. Burada 3 ilmek haroşam var. İki ilmek düz, bir doladım. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Modelin son sırasıydı. Kola geçtiğim sırada topladım. Burada çok da ayrıntılı anlatmıyorum. Sadece şimdi kola kadar beraber örelim.
Burayı da böyle örerek geçiyoruz. Kolu önce örme sebebim arkadaşlar. Şimdi burası birleşecek ya beden. Beden birleştiği zaman şu kolu örmek biraz zor olur. Burada ya böyle çorap millerimiz olurdu eskiden 5 şiş. Ya 5 şiş takmamız gerekiyor ya da küçük bir misinalı şiş. Orada da zorlanırız. Onun için önce kolu örüyorum, sonra beden örüyorum. Zorlanmamak için. Şimdi burada yine bir ilmek daha artırıyorum ajurla. Burası hırkamızın bedene ait. Burayı bıraktık. Normal şişimi takıyorum. Bunu çıkarsam da olur çünkü şiş takıyorum. Bir ilmek bakın kol bölümünden ördüm. Bir doladım, burada da artırdım yine. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Kolun hemen bu ilk iki sırasını anlatayım. Modeli yine gördüğümüz şekilde örüyoruz. Burada da model kapanıyor. 3 ilmek haroşa ilmeğimi örüyorum. İki ilmek düz model bölümü. 2 ilmeğin yönünü değiştim ve toplamda burada 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Artırarak önce doladım, sonra bir ilmek, bir doladım. 2 ilmek düz ve 3 ilmek haroşa. Kolda da burada bir ilmek ajur olarak artırdım. Bir ilmek de şu şekilde artırıyorum. Şimdi toplamda 4 ilmek artırmış olacağız. Bakın 2 ilmek artırdım. Bir ilmek de burada artırdım. Ve örgümü döndürüyorum. Burada yine normal şişle örüyorum. Devam ediyorum. Misinalı şişi şöyle alıyorum arkaya. Bu ilk bir ilmeğimi ördüm. Örgünün arka yüzünden örüyorum yine. Boşa ilmeklerim de ters. Yani örgünün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. İlk sıralarda biraz elimize takılır şiş ama daha sonra rahatlıkla öreriz. Şimdi burada da şöyle bir ilmek artırdım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şu şişleri şöyle arkaya alayım. Şimdi şu diğer kolda şöyle yapalım. Şu kolda nasıl çalıştıysak, şu anda şiş böyle alttan geldiği için kol tam açılmıyor. Bu kolda nasıl çalıştıysak ilk kolda, ikinci kolda da aynı şekilde çalışıyoruz. İlk kolda ayrıntıları anlattım. Şimdi ben bu kolu bitirip geliyorum. Aynı bu şekilde kolu bitirip geliyorum. Daha sonra beden birleşimini beraber çalışacağız. İkinci kolu da bitirdim. Geldim. Bunu biliyorsunuz. Video dışında ördüm. İlk kolu da sizlere elimden geldiğince anlattım.
Şimdi nereden gelmiştik? Şu yakadan şu tarafa böyle gelmiştik. Alıyorum. Ön yakaya geçiyorum. İpimi sabitliyorum ve ilmek içinden aldım. Ve örmeye devam ediyorum. Bakın bu bir ilmeği aldım. Bir sefer daha burada artırmıştık biliyorsunuz. Şöyle dolayarak artırdım. Hani kol altında kasma olmasın diye. Sıra sonuna kadar örelim. Yakadan başladım, geldim, kolu ördüm, arkayı bir sıra ördüm, tekrar kolu ördüm ve ön yakaya geldik. Hani sıraların denk gelmesi için sırayı şaşırmayalım. Modelimizde kapanma sırasıydı. Burada da kapatıyorum modeli. Üç ilmek haroşa burada. Ön pat haroşa ile model haroşası arasında giden sabit bir düz ilmeğim ve 7 ilmek ön pat haroşa. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Bu sırayı sıra başından sıra sonuna kadar beraber çalışacağız. İlmekler hep ters örülüyor ama şurada artırma işlemlerimiz olacak. Kol altları birleşecek ve artacak. Onu beraber çalışalım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıra başından sıra sonuna kadar gördüğüm tüm ilmekler ters. Hani burada bir sıkıntı yok. Burayı hepimiz yaparız. Sadece kol altlarında birleştirme ve artırma işlemimiz olacak. Hani bedenler birleşecek. Kasma olmasın diye artırma işlemi olacak. Ön yakayı ördüm, bitirdim. Şimdi kol altında kasma olmasın diye burada artırma işlemlerimiz olacak. Yalnız burada şurada bir ip uzaması var. Açıklık olmasın diye. Şöyle bakın, iki ilmeğin içerisinden aldım. Oradaki açıklığı önlemek için şişime taktım. Bakın, açıklık önlendi. Bir ilmek. Bir ilmek daha alıyorum koldan. 2 ilmek. Bakın, bu 2 ilmeği artırdım. Şimdi kolun diğer tarafına geliyoruz. Buradan da artırma işlemi olacak. Bakın, 2 ilmek kolun yaka tarafından, 2 ilmek de sırt tarafından. Burada da yine şöyle tığ ile alırsam daha kolay alıyorum. Şöyle bir, bakın ikinci şeyden şu bir ilmekle
Şuradaki ilmekten ikisini birden alıyorum. Oradaki ip uzamasını da bu şekilde önlüyorum ve devam ediyorum. Kol altında kasma olmasın diye bu artırma işlemlerimiz arkadaşlar, bakın. Hani direkt de birleştirebiliriz ama kol altında kasma olur. Hırkamın arka sırt bölümünü örüyorum. Diğer kola kadar hırkamın arka sırt bölümünü örüyorum. Biliyorsunuz örgünün arka yüzünden tüm ilmeklerim ters. Kola geldim. Arka sırt bölümünü ördüm. Bakın kol altları birleşti. Şimdi burada da yine kol tarafından 2 ilmek alıyorum. Şöyle şu ilmekle şuradaki artırmış olduğum ilmek, bakın bunun içerisinden bir ilmek aldım. Şu şekilde. Bakın topladım. Oradaki ip uzantısı önlendi. Bir ilmek daha aldım. 2 ilmek. Tığla daha kolay alıyoruz. Bakın kol bu şekilde. Şimdi 2 ilmek de kolun diğer tarafından alıyorum. Bir ilmek aldım, tığ ile şişime taktım. Buradaki bir ilmeğim ve şuradaki ip uzantısı. İkisinin içerisinden bir ilmek aldım. Oradaki ip uzantısını da önlemiş oldum. Ve devam ediyorum sıra sonuna kadar. Beden birleştirmesi de bu şekilde tamamlandı hırkamızın. Sıra sonuna geldim. Sırayı baştan sona beraber ördük arkadaşlar. Kol altı birleştirmesini anlatabilmem için. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra bu sabit bir düz ilmeğimi ördüm. 3 ilmek haroşa ördüm. Üç ilmek haroşadan sonra 7 ilmek model kısmına ait olan bölümüm düz. Tekrar 3 ilmek haroşa. Bakın bu şekilde. Şimdi şu kol altına kadar beraber örelim. Daha sonrasında video dışında sıramı tamamlarım. Düz ilmeklerle devam ediyorum.
Bakın burada ip uzantısını önledim. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde burada açılma olmaz. Şöyle bakın. Hatta şurada bir ip uzantısı oldu. Bunu da nasıl yapıyorum? Şöyle şu şekilde bunu da beraber alalım. Bakın. Tamamen önledik. Gördünüz mü? Bu püf noktalarına dikkat edelim örgünün sevgili hanımlar. Oradaki açıklıkları önler. Kolu da zaten dikip getireceğiz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Modelimiz belli. Bu sıra düz. Bu kol altında da yine buradaki ip uzantısını önlemek için buradaki gibi çalışacağım. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Modeli biliyoruz. Modeli artık aşinayız arkadaşlar. Daha farklı bir çalışma yok. Ön yakadan indi. Kollar zaten bitti. Şöyle hemen arka sırt bölümünü göstereyim. Arka sırt bölümü de hırkanın etek ucuna kadar bu şekilde modelle inecek. Böyle arkadaşlar. Ben daha fazla anlatsam da hiçbir şey ifade etmeyecek. Yani hiçbir şekilde bir anlam ifade etmeyecek. Kol altı beden birleşimini de çalıştık. Şöyle bakalım. Şimdi etek ucuna kadar öreyim. Orada işte kaç tane ilik yeri açtım. Kaç ilik diktim. Kaç model çalıştık. Etek ucunda bunların hepsini sizlere tek tek söylerim arkadaşlar. Etek ucundaki haroşa kısmını hırkamızın yine beraber çalışalım. Sonra hırkamız bittiği zaman da kolun gene birini video dışında dikerim. Birinde de şöyle az bir miktarda dikişi anlatmaya çalışırım. Şimdi yeterli bir ölçüye kadar hırkamı örüp geliyorum. Hırkamı yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm arkadaşlar. Kol altı birleştirmesinden sonra anlatmadım. 5. ilik yerimi de bakın arka sıradan gelirken çalıştım. 15 haroşa sırasında bir ilik yeri çalıştım. Modelimin de artık son sıralarına geldi. Tam denk geldi. Kolun birini video dışında diktim. İkinci kolu sizlerle beraber dikerim. Şimdi haroşa kısmına geçelim. Hırkamızın etek ucundaki. Bu arada 2 ip bitti. 3. ipi nerede başladım? Hemen bakın. Şurada 3. ipi başladım. Yani bu hırkayı örebilmek için elinizde 3 tane ip olması gerekiyor. Baştaki ipi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşam ters ilmeklerle biliyorsunuz. Tüm ilmeklerim artık haroşa arkadaşlar. Modeli de bitirdim. Tam burada bir ilmek kaldı. Son olarak örgünün ön yüzünden düz, arka yüzünden de ters olarak geldim. İlik yerimde tam denk geldi modele. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi haroşa örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bir sıra haroşayı oluşturdum örgümün ön yüzünden. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de aynı şekilde haroşalarla devam ediyoruz.
Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Haroşa ilmeklerle ilerliyorum. Bakın bu şekilde örgümün ön yüzünden 5 sıra haroşa oluşturup geliyorum. 5 diş haroşaya oluşturdum, geldim. Şimdi ilmeklerimizi kapayalım. Tığ ile kapatacağım arkadaşlar ilmeklerimizi. Evet. Şöyle elimin alışık olduğu bir tığı aldım. Bu bir ilmeğim, bu da iki. Bakın kapattım. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak ilmekleri kapatıyorum. Tığ ile daha pratik. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar varsa tığ ile daha kolay kapatır. İpim arkada düz ilmeklerle kapatıyorum. Örgüyü nasıl ördüysek aynı şekilde ilmeklerimizi kapatalım. Şimdi ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Daha sonra kolumuzu dikeceğiz. İlmeğimi kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle biraz ip mesafesi bıraktım. Daha ince bir tığla şimdi bunu temiz iş yapacağız. Bunu hemen hemen her yeleğimde ve her ördüğüm örgüde, hırkada, süveterde her neyse hepsinde anlatıyorum bu temiz işi. Belki biraz video uzuyor. Belki benim video izlemelerimin ortalaması düşük oluyor ama ben istiyorum ki hepiniz örgünün püf noktalarını kaçırmayınız. Temiz işimizi yaptık. Şimdi gelelim kolu dikmeye. Şişi kenara alıyorum. Şöyle hırkamıza bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi kolu kapatırken ip mesafesini uzun bırakıp kesmiştim. Şimdi beraber dikelim. İğneme ipimi taktım. Bakın şu bir kolu daha önce diktim. Şu şekilde şöyle alıyorum. Son ilmekten aldım değil mi? Bak. Buradaki ilmekten kol kenarlarını böyle tırtıklı ördüm. Dikerken sıkıntı çıkmasın diye. Bakın hep bu ilmeklerden gördünüz mü? Şöyle. Karşılıklı. İlmeklerin sırasını kaydırmayalım. İlmeklerimiz karşılıklı gelsin. Bakın sıra kaymasın. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Daha fazla anlatmama gerek yok. Kol dikiminde anladık.
Şimdi ben kolu dikiyorum. Düğmelerimi de dikip geliyorum. Kolu diktim, bitirdim. Düğmeyi de diktim, geldim. Hırkam 2 yaş için uygun oldu. Video başında ölçüleri verdiğim için burada da ölçü verip videoyu uzatmak istemiyorum. Videomuz zaten gayet uzun oldu arkadaşlar. Hırkayı bir videoda anlattığım için. Ön yüzü bu şekilde. Kol detayı şöyle omuzdan gelir model. Ve hırkamızın arka sırt bölümü de bu şekilde. Hırkamın tasarım bana ait. Model her kanalda ya da her öğren arkadaşta vardır. Modelimiz yaygın bir model ama bu modeli hırkaya bu şekilde ben tasarladım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygıyla kalın. Bir dahaki içeriklerde, bir dahaki projelerde buluşmak üzere.